Bodrum'dan merhabalar. Bugün Devrim Erbil'in Bodrum'daki atölyesindeyiz. Devrim Erbil burada gençlerle çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'u terk etti. Hepimizin isteği de bu değil mi aslında, bir Ege kasabasına yerleşmek? Evet, Devrim Erbil burada hayallerini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Çünkü müze de kuracak. Müze için gerekli izinlerin alınmasını bekliyor. Evet, bu izinler kolay alınmıyor tabii. O konuda da biraz dertli. Onları anlatacak zaten. Ama biz gelin Devrim Erbil'in atölyesini Devrim Erbil'le birlikte gezelim ve Devrim Hoca bize burada neler yaptığını, müze kurulması için nasıl bir arşiv çalışması yürüttüğünü, gençlere nasıl destek olduğunu, onlardan nasıl enerji aldığını kendisi anlatsın. Buyurun. Kolay gelsin. Evet. Burada seramik, heykel, resim, Güzel Sanatlar Fakültesi var burada Muğla Üniversitesi'ne evet. bağlı. Çocukların çoğu orada öğrenci, onların günlerine göre ayarlıyoruz. Tabii sizin Bodrum'da olmanız, yani Bodrum'da atölyenizin olması bu bölgede okuyan öğrenciler için büyük şans. Sizin atölyenize gelip birlikte çalışma imkanı, birlikte vakit geçirme imkanı buluyorlar. Tabii, Ya sadece İstanbul'dakiler bulmuyor artık. Bodrum'dakiler de öyle. Aslında burada yapacağımız müzenin, çünkü ben eserlerimi büyük bir şeyle, kıskançlıkla ve titizlikle korudum. Evet. Hep hayalimde bir müze vardı. Çünkü ben ufak bir Anadolu şehrinde büyüdüm. Evet. Ne resim gördüm, ne müze gördüm. Bütün eserlerimi çok dikkatli topladım. Oğlum Evrim, o jikle baskı denen, Evet. Türkiye'de ilk defa onun yaptığı metal üzerine teknolojinin desteğiyle yaptığı şey var, baskılar var. İşte 2 senedir, 3 senedir burada beraber çalışıyoruz. Şimdi onun yerlerini de göreceğiz. O jikle baskıları Zeynep Öztürk'ün küratörlüğünü yaptığı sergimizde Sergide de gördük. vardı. Güzel, çok Vardı. hoştu onlar da. Evet. Halılar vardı. Halılar var. Bu koridor olduğu gibi benim resimlerime ait. Burayı çok Evet. az kişi görmüştür hocam. Çok Evet, şanslıyız. Çünkü ben ayrı bir tutkum olarak tapestri, yani dokuma, resim, kilim, ipek halı, yün halı karışık. Hepsi, yani bunların dokuma, tek tek elle yapılmış benim resimlerimin halıya uygulanmış örnekleri. İşte bunlar bugün, yani bir 60 yılın birikimi bu. Evet. Bugün ben hiç bunları yapmasaydım, böyle müze yapacaktım, sergi yapacaktım desem, bunları toplamam mümkün değildi. Her gidiş gelişinde burada başlar. Boya püskürtüyorlar. 20 defa, 30 defa gidip geliyor. Yavaş yavaş o boya kalınır. Plexileri yan yana koyarak, kademeli koyarak, değişik renkleri yan yana koyarak, değişik açılardan farklı görüntüler elde ediyoruz. O da bizim atölyenin bulduğu bir yenilik. Evet. Ama daha mimaride bunun uygulama şansları çok fazla. Onları yapamadık, yani büyük eserler. Ben seramik yaptım, vitray yaptım, mozaik yaptım ama bu plexilerle daha çok oynanabilir. Hele böyle bir makine olduktan sonra. Evet. Burada bakın yarım resimler var. Bütün bu arkası böyle dolu. Evet. Belli bir noktaya kadar açısından desteği alıyorum. Ondan sonra resim tıkandığı zaman onu ben atölyeme götürüyorum, adam etmeye çalışıyorum. Bakın burada bütün bunlar yarım resimler, üzerinde yeni şeyler yapılacak. O karşıda da yine Bu büyük. makine-
Gravür presi. Gravür. Gravür basılırken merdanleri falan ama o düzeni daha kurmadık burada. Evet. Ondan sonra mozaik İzmir'de yapıyoruz bir atölyede. Seramik fırınımızı getireceğiz. Yani burası bir okul, fakülte gibi. Evet. Müzeyi de yaptıktan sonra müzenin projelerini göstereceğim size. O da ayrı bir konu. İşte burası böyle bir çalışmaya devam ediyor. Evet. Bunlar sedefler. Sedefleri pek kimse görmedi, Evet, ben sergilemiyoruz. görmemiştim hocam. Bunlar, bütün teknikleri zorluyoruz. Bu bir öğrencim çok yetenekli, Kudret Türk'üm diye. Onun ayrı bir yolu vardı. Ondan sonra ona devam etti. Evet. Ama bu arada benim bir portremi yapmak istedi. Bayağı da başarılı oldu. Evet, başarılı. Bu da benim sevdiğim ipek halılardan Evet. biri. Bakın, yani hem tekniği, uygulaması, Evet. armonisi çok iyi bir işlerimden biri. Böyle 200 parça halım var, tapestiri. Onların sadece benim bu kadar esere sahip olmam Türkiye için güzel bir şey. Bir ressamın bunu yapması. Ama ne Türkiye'de ne yurt dışında böyle bir tapestri 200 parçalık koleksiyona sahip başka ressam yoktur. Yani biraz olarak ayıp olmasın diye şey yapmak istemiyorum ama Evet. bunun da bilinmesi gerekiyor. Evet, Bu ifade gerçek. etmek lazım hocam. Bakın 200 parça. vitraylar var, veksiler var. Yani Ve çok burası- çeşitli malzemeyle. Burası bir sanat ortamı. Herhalde Türkiye'de başka bir atölyede görmediniz. Pek göreceğinizi de zannetmiyorum. Çok Yaşlı da Varaz buraya geldiği zaman havuzun başında oturduk. Ya hoca dedi, Paris'e giden ressamlar 15 metrekarelik bir yerde resim yapıyorlardı. Böyle bir yerde çalışmakta bir ayrıcalık, bir mutluluk ve bir şans. Ben bütün heyecanımı burada toparladım. Benim amacım insanları eserim önünde 10 saniye bile bir mutluluk vermiş olsam, bu 10 saniyeler yan yana geldiğinde yüzlerce, binlerce, on binlerce olduğunda ve insanlar yıllarca bunu seyrettiğinde bunları bile verebilmek büyük bir mutluluk veriyor bana. Onun için hani sanatımın temel şeyler içinde sanatın yaygınlaşması geliyor. Trendyol'la böyle biz karşılaştık ve ben her alanına girsin istiyorum. Renk her alanında insanları kucaklasın istiyorum. Ve mutluluğuna bir katkıda bulunsun. Onun için yani bu ortamda çok severek çalışıyoruz asistanlarımla, dostlarımla. Sizler geliyorsunuz, konuşuyoruz. Çok güzel bir enerjisi var. Var. Renklerle birlikte, sizinle Evet. birlikte gelişen gençlerin de enerjisiyle. Bu bir jikle. Evet. O jikleleri de işlerinden böyle arada çok beğendiklerim olursa bunu alıyorum. Bazen benim resimlerimden bile daha güzel duruyorlar çünkü ışığın Işığı. onlarda yansıması, farklı açılardan gözükmesi çok önemli. Burada şeylerimiz var. Evet, Trendyol Onları- tişörtleri. Onları da büyük bir zevkle seyrediyoruz. Gelenler görsün diye koyduk. Bakın 2 tanesi orada. Evet, farklı. Bir tanesi de burada. Evet. Burada yarım resimler var. Mesela bu yarım bir resim. Birçok el değdi. Ben buna artı ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hı hı. İşte sofrada otururken, konuşurken bu resmi bir müddet seyrediyorum. Bakın, şimdi bu resmin gelecekte gökyüzünde bir sarı yeşil bir bant olacak. Buralarda dokunacağım ve bu resim hem benim resmim olacak hem de farklı bir resim olma yolunda ilerleyecek. İşte burada kitaplarım, malzemelerim, boyalarım, bu bir makine halısı yerdeki, onları da yapıyoruz. Hatta daha ufak boyda
herkesin ulaşabileceği, alabileceği şeyler olsun diye. Bir jikle de burada var bakın. İkinci jikle yanda, mutfakta, her yerde resim olsun istiyoruz. Burada da. Kapı bir marketeri. Bu da müzenin projesi. Bakın, şimdi biz buradayız. Havuz önümüzde. Ondan sonra bu ön kapıdan gireceğiz. Bu kütle müze. Bu yandaki geldiğimiz yol, bu da arkadaki atölyeler. Bu müzenin asıl önemli yanı bu kütlenin sütunlar üzerinde durması ve bir bahçe müzesi, bahçe havasını kaybetmemesi ve o kütlelerin altında da benim 400 metrekarelik seramik bir resim olacak. Ve burada asıl bizim en değerli, tecrübeli, hem yetenekli aslanlarımızdan biri işte bu salgın sanatçı Neslihan. Orada o gelemedi bugün, yatıyor hasta halde. Geçmiş olsun. Buna başladı, sonra Merve ile birlikte bunu devam ediyorlar. Bakın Evet. orada Devrim 1947 Dilaver kardeşi. Hiç hayatında resim yapmamış bir kimse, halı dokumuş. Bunu yapıyor. İşte önde bir eşek, arkasında bir seyik, kervanın başı. Orada da develer ne kadar güzel değil mi? Evet. İşte bu ve gördüğümüz Uşak'taki ortam bunu yapmaya itti beni ve böyle çok büyük tutkuyla ve çok masraflı da bir şey. Tabii. Ben onları oluşturdum. Belki Uşak'ta bir halı müzesi açmaya şeyim oldu, katkım oldu ama sadece halılarımı koyacak bir müzeyi de herhalde Uşak'ta yapacağım. Evet, inşallah. Bakın bunlar jakarandalar, pembe çiçek açıyorlar, Afrika ağacı. Burada bizim erguvan var, Boğaz'ın erguvanı. Erguvanlı, evet. Ondan sonra palmiyeler, o büyük Afrika ağaçları. Onlar da benim resimlerim kadar çocuklarım gibi onları yapmaktan çok mutlu oluyorum. Evet. Ve burada doğal olarak oksijeni bol bir ortam. Türkiye'de 2 yerde var. Bir Bodrum'da, bir de Edremit Körfezi'nde. Evet, orası da öyle. O nedenle burada hem temiz hava alıp işte yaşlılık günlerini burada geçirmek. Hocam daha yaşlılık daha durun. Peki onu konuşmayalım da ama insan 87 yaşına gelince bunu... Hiç göstermiyorsunuz, maşallahınız var. Ruhunuz genç. İnsan sanatçı olunca yaşlanmıyor bence. Sanatçının yaşı da olmaz. Burası da çok güzel bir yer. Çok da güzel Beğendiniz mi bakmışsınız. Çok siz de? güzel bir dünya yaratmışsınız bence, Evet. Devrim Erbil dünyası. Ve her yerde de yine sizin böyle eserlerinizin farklı baskılarla, farklı materyallerle olması da evet, biz işte Devrim Erbil'in atölyesindeyiz ya da müzesindeyiz ya da yaşam alanındayız dedirtiyor. Çok güzel, çok hoş olmuş. Ellerinize sağlık. Zaten bu bizim konuşacağımız konuya o bakımdan yakın. Mesela onu Eczacıbaşı benim seramiklerimi yapıyor İstanbul. Kırmızı istedim, yeşilin içinde iyi durur ama benim istediğim kırmızı değildi, biraz şey oldu. Bu kiremit rengi gibi olmuş değil mi kiremit biraz? oldu. Bunları kendi mağazalarında satıyorlar, banyolar, şeyler için. Yani oradan da hayatın içine girmek her mümkün. bir şekilde siz. Sol tarafta bir mozaik var. Burada bir mozaik var. Onları İzmir'de yapıyoruz. Bir atölye var orada da. Ondan sonra plexi baskılar. Ve benim hayalimde mesela bu havuzun içine büyük bir seramik resim yapmak ve burada havuzun içinde insanlar resmin içinde yüzsünler. Evet, çok Nasıl güzel bu fikir. hayal etmek bile güzel değil mi bunu? Gerçekten öyle. Ve mesela bu CNC ile kesiliyor. Ondan sonra işte benim elemanım bu kesildiği zaman bu parçacıkları atmak için onları atıyordu. Bir dur dedim yani Böyle asıl de üç güzel boyutlu, olan evet. bu. Çünkü her açıdan baktığınızda onların parıltılarını görüyorsunuz.
Tabii fırsat olursak bu tekniği de geliştireceğiz ama insan araştırma yaparken her zaman başka tekniklerle Nerede? gelebilir. Evet. Bir de geliştiriyorsunuz bu teknikleri. Farklı Evet, şekillerde çünkü yorumluyorsunuz. o başka amaçlar için yapılırken biz onu sanat için kullanıyoruz. Aynen öyle.